Merhaba, ben Çağrı. Bu videoda size son zamanlarda internette Buttercup Challenge etiketiyle gördüğümüz efektlerin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Yine bir maskeleme örneği olan bu efektimizde vücudumuzun parçalarını maskeleme işlemiyle ayıracağız ve vücudumuzun parçalarını sağdan soldan getirmeye çalışacağız. Bu işlemi müzik ile de birleştirdikten sonra ortaya güzel bir video çıkacak. Daha sonrasında isterseniz sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, bu efekti yapabilmemiz için öncelikle elimizde şöyle bir dans videosu olması gerekiyor. Sevgili dostum Gizem Dini Bütünoğlu'ya da bu videodan dolayı çok teşekkür ediyorum. Aslında yapacağımız olay şu. Videonun ileriki kısmından bir parça keseceğiz. Örneğin kolunu, bacağını, yüzünü maskeleyeceğiz. Ve sonra bu maskelemeyi durdurarak videonun öncesinde döne döne sanki o noktaya gidiyormuş gibi videoda olduğu yere doğru götüreceğiz. Aslında temel mantığı bu. Az çok anlatabilmişimdir umarım. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Müziğini de açayım. Şöyle gördüğünüz gibi müzikle birlikte senkron yaparsak çok daha iyi olacaktır. Mesela ilk vuruşumuzda şurayı alabiliriz. Gördüğünüz gibi şimdi şurayı kesiyorum. Şu müzikten bir ayıralım. Şöyle bir kare daha geliyorum. Kesiyorum. Şurayı alt tuşuna basarak yukarı çıkartıyorum. Sonrasında bu görüntüyü de öncesine uzatıyorum ve sağ tıklayarak Add Frame Hold seçiyorum. Şimdi artık bu karemin donduğunu göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burası dondu. Bunu şuradaki Screenshot Export Frame butonundan da yapabilirsiniz. Dilerseniz o sahnenin fotoğrafını çekip oradan kesip de yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ediyorum. İkisi de tamamen aynı şey. Dilerseniz Photoshop biliyorsanız yine buradan çıktı alıp Photoshop'ta oynayarak da buraya aktarıp bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi durdurduktan sonra mesela ben bunu şöyle uzatıyorum. Şurada başlasın. Mesela ilk başta yüzünü keselim. Hemen şu üstteki videoya tıkladıktan sonra Opacity'den maskeleme aracımı seçiyorum. Hatta birazcık daha yakınlaşayım, daha iyi görelim. Şöyle sadece yüzünü seçiyorum. Şu an kabaca seçiyorum. Olabildiğince hızlıca anlatmaya çalışacağım. Evet, seçtikten sonra buradaki feather'ı da sıfırlıyorum. Feather çünkü böyle aralarda blur efekti yaratacak. Bunu istemiyoruz. Daha keskin olmasını istiyoruz. Dilerseniz siz de böyle açabilirsiniz ama ben sıfırlıyorum. Şimdi buradayken yani biz bu karede bunun gerçek haline geldiğini, yani yüzün burada oturduğunu bildiğimiz için hemen buradayken position ve döndürerek getireceksek rotation'a bir keyframe bırakıyoruz. Dolayısıyla buraya attığımız her keyframe'den sonra buraya gelecek ve yerine oturacak. Mesela biz şuradan getirelim şöyle. Hatta buradayken dönüşünü de ayarlayalım. Görün şöyle. Mesela 2 tur atsın. Şöyle yukarıdan gelsin. Hemen bir bakalım. Tabii çok hızlı oldu. Çok fazla eğer döndürürseniz bu şekilde hızlı olacaktır. Bu da güzel bir hatamız oldu. Bunu çok daha azıcık döndürüyorum. Şöyle yapıyorum. Bu arada burayı hızlandırıp yavaşlatmak da bizim elimizde. Mesela şu anda 1 saniye olduğu için 1 saniyede gelecektir. Eğer ben bunu böyle uzatırsam mesela şöyle hemen 1,5-2 saniye şurayı uzatalım. Mesela böyle daha hoş olacaktır. Yani ne kadar daha yavaş smooth yaparsak o kadar tatlı duracak. Hatta buradayken döndürebiliriz. Yine başa çekiyorum. Eğer burada keyframe atarsanız baştakiyle çakışacaktır. O yüzden tam üzerine getirin. Buradayken şöyle birazcık daha döndürelim. Mesela ikinci vuruşumuz var. İstediğiniz yerlerde bu efekti yapabilirsiniz. Ben şimdilik bu vuruşları tercih ediyorum. Burayı kestim. Bir kare daha kestim. Alt tuşuna basarak yukarı çıkarttım. Öncesini uzatıyorum. Hemen şuraya geldim. Sağ tıkladım. Add Frame Hold'a bastım. Önceki görüntüyü siliyorum. Şimdi sadece hold, yani tutulmuş olan görüntümü çekiyorum. Şöyle bakacağım. 2 saniyede gelsin. Hatta şurada da gelebilir. Şöyle uzattım.
baş noktasına geldim. Position, rotation, hatta bir de scale'den de göstereyim. Yani büyüklüğünü de ayarlayalım. Şimdi hemen maskemizi atalım. Yine yakınlaşıyorum. Şu şekilde kabaca yüzünü maskeliyorum. Feather'ını atıyorum. Evet. Şimdi buradayken mesela daha büyükten gelsin. Büyütelim şöyle. Bir tur attıralım. Ve mesela bu şöyle motion'a bastıktan sonra şöyle alttan gelsin. Bakın buradaki keyframe'leri tutuyorum. Boşa attım. Şimdi bir izleyelim. Mesela gördüğünüz gibi şöyle ikisini birlikte izleyelim. Tabii bunu ne kadar çok yaparsak o kadar faydalı olacaktır. Şimdi ben burayı hızlandırıyorum sizin için. Evet, şu anda maskeleme işlemimizi bitirdik. Dilerseniz siz ne kadar videonuzun süresi varsa o kadar maskeleyebilirsiniz. Ama gerçekten uzun süren bir işlem ve bunu size hızlandırarak göstermeye çalıştım. Tema olarak yaptığım şeyi anlatmıştım. Şimdi dilerseniz bir şuradan itibaren izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki boşluklar ne kadar az olursa, ne kadar sık böyle şu tarzda maskelemeler yaparsanız görüntünüz o kadar daha hızlı, dinamik bir şekilde olabilir. Mesela bir de şunu göstereyim. Burada başında da demiştim ama feather açık olduğunda bakın şurada daha çok belli olmuş. Mesela burada açık unutmuşum. Gördüğünüz gibi parıldamalar var. Bunları feather'ı tamamen kapatırsak daha keskin bir hale getirebiliriz. Tabii ki şu çizgiler benim maskelemedeki hatalarım yüzünden, şöyle göstereyim, tam maskelenmediği için olan şeyler. Tabii bunu ne kadar iyi maskelerseniz o kadar iyi ama feather burada kötü gözüküyor. Şimdi zaten hızlı geleceği için feather'dan daha az hatasız gözükecektir. Dolayısıyla sizin de feather kullanmamanızı tavsiye ederim. Evet, efektimiz bu şekildeydi. Umarım yararlı olabilmişimdir. Siz de sosyal medyanızı bu tarz efektlerle süsleyebilirsiniz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.